medeniyet düşünün. Toprakları 3 kıtaya yayılmış, orduları Viyana kapılarına dayanmış olsa bile başını gökyüzüne kaldırıp kanadı kırık bir kuşun derdine dertlenebiliyor. Bugün size anlatacağımız hikaye ne büyük savaşlar ne de saray entrikaları hakkında. Bu hikaye insanlığın günümüzde unuttuğu merhametin hikayesi. Dünyanın ilk ve tek leylek hastanesi Gurabahane-i Laklakan'ı anlatacağız. Guraba garipler demek, laklakan leylekler. Yani Garip Leylekler Evi. Dünya edebiyatçıları bu binayı duyduklarında kulaklarına inanamadılar. Öyle ki Bursa'yı ziyaret eden Alman Mareşal Moltke ve Rus seyyah Helmersen anılarında şaşkınlıkla bu meydandan bahseder. Avrupalı seyyahlar burada hayvanların bile bir sarayı var diyerek gördükleri manzarayı ülkelerindeki gazetelerde yazmışlardır. Peki Osmanlı Devleti neden leylekler için hastane kurdu? Şimdi tarihin bu en zarif hareketini birlikte izleyelim. Bu hastaneyi anlamak için önce o dönemin ruhunu yani vakıf kültürünü anlamamız lazım. Osmanlı'da sadece insanlar için değil, doğa için de vakıflar kurulurdu. Kışın dağdaki kurtların aç kalmasından tutun da çeşmelerden su içen kuşlara kadar her tür canlı düşünülürdü. Osmanlı arşivlerinde kuşlar ve sahipsiz hayvanlar için kurulmuş vakıflara dair kayıtlar bulunur. Hatta bazı vakfiyelerde yaralı kuşların tedavisi ve doyurulması için ayrılan günlük masraflar tek tek yazılmıştır. İşte o dönemlerde gördüğünüz minik kuş sarayları bu zarifliğin vücut bulmuş haliydi. Bursa, göçmen kuşların, özellikle leyleklerin Afrika'dan Avrupa'ya gidiş rotasındaki en önemli duraklardan biridir. Bahar gelince gökyüzü leyleklerle dolardı. Ama her göç esnasında muhakkak kayıpları olurdu. Sürüden geri kalanlar, kanadı kırılanlar, yaşlanıp uçamayanlar yeryüzüne Bursalıların arasına düşerdi. Bu düşen kuşlar da Bursa halkının vicdanına emanet edilirdi. Halk sakatlanan leylekleri evine alır, bakar, beslerdi. Ancak sayı arttıkça bu bireysel çabalar da yetmemeye başladı ve ortaya devletin çözmesi gereken bir sorun çıktı. Üstelik halk için leylekler sıradan bir kuş değildi. Anadolu'da bir evin çatısına leylek konması bereket sayılırdı. Onları kovmak değil, ağırlamak gerekirdi. Kışın sıcak ülkelere göç ederken kutsal toprakların üzerinden Mekke ve Medine'den geçtiklerine inanılır. Bu yüzden onlara hacı leylek denirdi. Onlara zarar vermek bir hacıyı incitmekle eşdeğer görülürdü. Osmanlı da bu yüzden o dönemde leylekler için bir hastane inşa etmeye karar verdi. Bu hastanenin bir bütçesi ve birkaç personeli bile vardı. İlk olarak Bursa'da Haffaflar Çarşısı'ndaki meydanda bir alan tahsis edildi. Şehrin dört bir yanından getirilen yaralı leylekler, kargalar veya diğer göçmen kuşlar burada tedavi altına alınır, iyileşenler bir sonraki göç kafilesine katılıp uçup giderdi. İyileşemeyenlerse artık Bursa'nın daimi misafiri, devletin kadrolu emeklileri olurdu. Onlara ciğer, işkembe gibi sakatatlar satın alınır, düzenli beslenmeleri sağlanırdı. Hatta bazı kaynaklarda 19. yüzyılda bu iş için görevlendirilmiş sarıklı ve aksakallı bir ihtiyardan bahsedilir. Bu zat elinde sırığıyla çarşıyı dolaşır, esnaftan leylek parası toplar ve kasaptan aldığı ciğerlerle sakat kuşları beslerdi. Bu hayvan sevgisinden öte yaratılanı severim, yaradandan ötürü felsefesinin somutlaşmış haliydi. O dönemlerde dünyanın başka yerlerinde hayvanların ruhu olup olmadığı tartışılırken burada onların kırık kanatları sarılıyordu. Osmanlı'da sadece leyleklere değil tüm kuşlara özel bir sevgi vardı. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de bahsettiği gibi Osmanlı halkı kuş pazarlarına gidip kuşları satın alır ve onları özgür bırakırdı. Halk serbest bıraktıkları kuşların kıyamet gününde kendilerine şefaatte bulunacağına inanıyordu. Ancak bu hikayenin bir de diğer yüzü var. Realizm. Türk edebiyatının en güçlü kalemlerinden akşam şairi Ahmet Haşim 1920'lerde Bursa'ya gelir. Ama eserinde beklenildiği gibi övgüyle bahsetmez. Şimdi bu hastaneyi onun cümleleriyle dinleyelim.
Bilmem Bursa'yı gezerken gördünüz mü? Haffaflar Çarşısı'nın ortasında meydan vardır. Bu meydan sakat bazı hayvanların darülacezesidir. Kanadı kırık veya bacağı kopuk olduğu için sürüden geri kalmış leylekler, bunamış kargalar, kör veya sağır baykuşlar burada halkın sadakasıyla beslenirler. Hayırsız evlatların sokağa attığı ihtiyarlar dururken leyleklerin bakılması ne gariptir. O dönem imparatorluk çökmüş, savaşlar insanları yorgun düşürmüş, sokaklarda evsiz insanlar varken kuşlara gösterilen bu ihtimamı garip bulur. Bu aslında dönemin bir öz eleştirisidir. İncelik mi yoksa öncelik hatası mı? Bu soru izleyici olarak sizin takdiriniz. Yıllar geçti. Savaşlar, modernleşme derken Gurabahane-i Laklakan unutuldu. Bina harap oldu. Leylekler göç yollarını değiştirdi veya şehirleşmeye yenik düştü. 2010 yılında Osman Gazi Belediyesi bu kültürel mirası restore ederek orijinal ismiyle tekrar açtı. Bugün burası sembolik bir müze olmanın ötesinde. Yine yaralı sokak hayvanlarına ilk müdahalenin yapıldığı, doğa sevgisinin çocuklara aşılandığı yaşayan bir tarih. Ayrıca bu bina bize geçmişin ne kadar ileri, bugünün ise bazen ne kadar geride kalabildiğini hatırlatıyor. Osmanlı'nın büyüklüğü sadece inşa ettiği camilerle veya kazandığı zaferlerle anlaşılmaz. En savunmasız olana bile bir karşılık beklemeden gösterdiği şefkatle anlaşılır. Bugün geriye dönüp baktığımızda o garip leylekler evi bize insanlığımızı hatırlatan en tatlı miraslardan biri olarak parlıyor. Bir sonraki belgeselimizde görüşmek üzere. Bizi takipte kalın.